Arkadaşlar, herkese yeni bir videodan merhaba. Bugünkü konuğumuz 2023 model Dominar 250D. Yani eski kasasıyla herhangi bir farklılığı yok. Yine aynı kasa, yine aynı ekran, yine eklenmeyen vites göstergesi. Kırmızı rengini aldı Gökhan. Gökhan'ın motoru 2022 modeli vardı. Sattı, 2024'e döndü. Aslında gayet güzel, yani çok bir farklılığı yok ama ben Dominar'ı beğeniyorum. Yani çok bir değişiklik yapılmamış. Hatta hiçbir değişiklik yapılmamış. Şu an boşta. Egzoz sesi hala harika ama. Yani Dominar'ın en beğendiğim şeyi sesi. Gökhan bir de sis farı taktırdı. Ama sis farı sarı. Yani bunu biz beyaza çevireceğiz muhtemelen. Böyle motorla giderken arkada motorun önündeyken aynadan bakınca böyle arkadan GS gibi duruyor. Çok güzel duruyor. Böyle göstereyim. Gibi'nin sis lambaları. Gayet güzel oldu. Koruma demirimiz var. Yani sesi hala harika. Ama yani en azından böyle bir lastiği falan bir aslında bir büyütselerdi. Şimdi bir bakayım lastik ebatlarına. Bakıyorum. 130, 70, 17. Yani 130 değil, şöyle bir 150 falan yapsalar bunu en azından. Çünkü çok küçük görünüyor. Yani bayağı küçük görünüyor. Keşke en azından bunu değiştirselerdi. Şu an hiçbir değişiklik yok motorda. Birazdan bir kullanacağım. Benim Dük de orada. Yani başlangıç motoru olur mu? Güzel başlangıç motoru olur. Ama gerçekten ağır. 182 kilo diye biliyorum. Ağır bir motor. Şimdi N250'yi denedim. Yani N250'nin de eksikleri var. Dominar'ın da eksikleri var. Yani N250'de şöyle bir şey var. 5 vites olması biraz problem. Dominar'ın problemi de benim için gerçekten ağır bir motor olması. Yani çok ağır arkadaşlar. 182 kilo. Yani benim Dük mesela kaçtı? 130 olması lazım Dük'ün kilosu. Bu 182 kilo. O yüzden biraz yeni başlayan arkadaşları, yeni başlayıp ilk motor kullanacak arkadaşları biraz yorabilir açıkçası. Bilginiz olsun. Ama tavsiye eder miyim? Ederim. Şu anki fiyatı, liste fiyatı ne kadar? 131 bin olması gerekiyor. Sanırım evet, 131 bin. Küsuratı da olabilir bu arada. Ama şu enflasyonda, şu dönemde 131 bin 01 motor için gayet iyi bir fiyat. Şu an alternatifi yok bildiğim kadarıyla. Yani CF Moto alabilirsiniz, NK alabilirsiniz. Ama ben Dominar derim açıkçası. Yani iyi bir motor. Çünkü KTM'nin motor bloğunu kullanıyor. Servise gittiğiniz zaman mesela Dük'ün de parçaları değişeceği zaman yağ filtresi, hava filtresi ikisi birbirine uyumlu. Aynı fabrikada üretiliyor. Yani motor olarak motorda bir problem yaşamazsınız ama yani ekranı bilemedim. Ekran ben çok sevmiyorum. Böyle Hint esintileri alıyorsunuz. Ekranı en azından bir TFT'ye çevirebilirlerdi. 2023 modelsin çünkü sen. Yani en azından bir vites göstergesi koyabilirlerdi. Onu da koymamışlar. İşte Hint olunca biraz bu tarz şeylere maruz kalabiliyorsunuz. Birazdan bir kullanacağız. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ilk izlenimim, yani 2020X'ini kullandığım için aslında çok bir farklılık yok ama selesi rahat. Yani selesi Dük'ten daha rahat. Sesi yine bir harika. Dominar'ın en sevdiğim özelliği sesi. En sevmediğim, gerçekten ağır arkadaşlar. Yani böyle yokuş aşağı, yokuş yukarı bir yerde durduğunuz zaman böyle bir zorluyor sizi ağırlığından dolayı. Gerçekten ağır. Ama tam bir başlangıç motoru. Bir de uzun yola da gider. Gerçekten uzun yolda rahat edersiniz bununla. Ayağınızda koruma demirlerine şöyle koyacaksınız. Biz Gökhan'la beraber Kaş'a gittik. Bir kere daha Kaş'a gittik. Köy yollarından bir dünya yol yaptık. Yani hiçbir zaman bizi yolda bırakmadı Dominar. Ben beğeniyorum Dominar'ı ama işte ağırlığı olsun. Buradan bir geçelim. İşte ağır olması, Hintli olması, yani bunlar hep dezavantaj bir motor için. Ama benim için fiyat performans ürünü bu.
Tam bir başlangıç motoru. Satarken de atıyorum cc yükseltmek istediniz, satmak istediniz. Çok kolay, çok rahatlıkla satabileceğiniz bir motor. Yani çok elinizde kalmaz. Mesela ben KTM'yi ilana koyuyorum. KTM o kadar hızlı giden bir motor değil. Bir CF moto, bir Bajaj aldığınız zaman hemen elden kolaylıkla çıkarabiliyorsunuz. Zarar edebileceğiniz bir motor da değil. O yüzden başlangıç olarak bence tercih edebilirsiniz bunu. Dediğim gibi 131 bin lira bir motor için şu dönemde gayet iyi. Yani yazılmanız lazım ama sanırım yok bildiğim kadarıyla. Yazılırsak ne zaman geliyor Dominar? Alpinci geldi o. Alpinci 15 gün değil mi? Bir arkadaşımıza daha aldık. 15 gün sürdü. 15 gün sonra hemen getirdiler motoru. Yarın teslim alacağız mesela. Renk seçeneklerimiz de mevcut. Benim de düküm önde. Düküm önde gidiyor. Ya arka freni kötü bu arada. Ön fren çok iyi. O N250'de de vardı. Şimdi bakın ön frenle durduğunuz zaman böyle bir öne yığılıyor ve denge bozuyor. Yani ağır olduğu için bir de tutamıyorsunuz motoru. Ağır olması çok büyük bir benim için dezavantaj. Yani ben öyle güçlü bir adam değilim çünkü çok şey yapamıyorum. Tak tutamıyorum. Bir de iri bu motor ya. Şuradan geçer miyim? Geçerim. Geçtim. Sesi ya. Sesi gerçekten güzel. N250'nin de sesi çok güzel. Yani tek silindir olmasına rağmen böyle çift silindir sesi çıkıyor. Sanki egzoz takmışsınız gibi bir ses veriyor. Bu da kullanırken size keyif verebilecek bir özellik. Biraz tipi kötü ya. Biraz böyle tipini bir iyileştirseler, bir güzelleştirseler. Bir de en azından 2023'te bir kasayı belki değiştirebilirlerdi. Mesela Duke'ün 2024 modeli değişik gelecek. Onunla ilgili ayrı bir video yapacağım. Size birkaç sürprizim var. KTM ile ilgili. Bakacağız o bir sonraki videoda. Çünkü şimdiki konuğumuz Dominar. 400'lüğünde vites göstergesi var. Ama 300'lüğünde 250'liğinde vites göstergesi yok. Şey gibi yani o da çok saçma benim için. KTM'de 125'te TFT ekran olup da 250'liğinde TFT ekran olmaması çok saçma. Benim için aynı şey yani 400'lüğünde bir de göstergede ekranı değiştirme. Okey tamam bir şey demiyorum. Ekrandır ama yani en azından bir vites göstergesi ekleyin be. Yani en basic şeylerden birisi çünkü vites göstergesi. Çok güzel sesi. Evet, yeni başlayan arkadaşlar, motor arayan arkadaş, ne alsam, neye binsem diye kafa yoran arkadaşlar. Gerçekten 250'de çok iyi bir seçenek. Ben tavsiye ederim. Ya Gökhan da memnun. Memnun olmasa 2023'ünü satıp 2022'yi satıp 2023'ü almazdı. Ama o da sıkıldı. Sıfır bir motor aldı ama yani hiçbir değişiklik yok. Aynı. Sadece rengi değişti motorun. O kadar. Başka bir özelliği yok çünkü. Ben varım. Ben varım. Yani görüyorsun, göre göre geliyorsun. Sen ne yapıyorsun? Vallahi millet değişik ya. Kaldırımda motor mu kullanılır? Evet arkadaşlar, Ankara trafiğiyle sizi yormak istemiyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.